Herkese selamlar. Bu videoda çizgi romanlarda bir taneyi tek başına öldürebilen karakterler için top 10 listesi hazırladım. Biliyorsunuz ki çizgi romanlarda birçok farklı mitolojiden karakterler ve tanrılar bulunuyordu. Ancak öyle karakterler var ki bir taneyi tek başına öldürecek kadar güçlü, zeki veya kurnaz olabiliyorlar. Listeyi hazırlarken sadece ham gücü katmıyorum, yani power up alma durumları da var. Bunun yanında bir karakterin nedenle büyük bir tanrıyı öldürdüğünden de bahsetmek istiyorum. Bu arada videoda bahsettiğimiz tanrılar kurgusal çizgi roman tanrıları olacaklar. Şimdi bunu da açıklamak zorunda kaldım, yoksa gelip yorumlarda toksik şeyler yazılmasını istemeyiz. Öyleyse fazla zaman kaybetmeden sıralamaya geçelim, ancak hemen öncesinde bu tarzda içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 10 numara Batman. Elbette sıralamada Batman'i görmeyi beklemiyordunuz, çünkü Batman kimseyi öldürmez veya üzerinde büyük silahlar taşımazdı. Batman ilkeli bir karakterdir ve kuralları vardır, fakat bazı durumlarda zorunda kaldığı için DC evrenindeki en güçlü tanrılardan birini öldürmüştü. Çizgi romanlarda Darkseid kendi klon ordusuna katkıda bulunması için Batman'i esir almıştı. Çünkü Batman'in Justice League üyelerini öldürebilecek veya onları saf dışı bırakacak bir sürü planı olduğunu çok iyi biliyordu. Hatta hatırlarsanız Batman'in Justice League'i neredeyse öldürdüğü bir animasyon bile vardı. Batman olur da bir gün Adalet Birliği kötülüğü seçerse diye her birisinin zaaflarını bulmuş ve onları devre dışı bırakma planları yapmıştı. Batman ve Darkseid'in bu özellikleri ise birbirine fazlasıyla benziyor. Gerçekten şöyle bir bakınca Darkseid ve Batman neredeyse aynı düşünceye sahipler. Darkseid'in de sinsi planları ve süper kahramanların zaaflarını bulup her birisine oyun dışında bırakma yöntemleri vardı. Ancak Batman bu konuda ona yardımcı olabilecek olan en mantıklı seçenekti. Darkseid Batman'i kullanma planlarında başarısız olduğunda Batman Darkseid'in Omega ışınlarını ona karşı kullanıp Darkseid'i öldürücü şekilde yaralamayı ve işini bitirmeyi başarmıştı. Darkseid ise DC evreninde tek bir tanrının değil, yüzlerce hatta binlerce tanrının gücüne sahip olan bir karakterdir. Hatırlarsanız Darkseid de bir tanrı katiliydi ve öldürdüğü bütün tanrıların güçlerini çalıyordu. Başka bir hikayede ise Darkseid Kara Zor-El'i kaçırmıştı ve bunun üzerine Superman, Wonder Woman ve Batman Apocalypse'e gelip Darkseid'in peşine düşmüştü. Burada da Batman'in zekası ve stratejileri sayesinde Darkseid mağlup edildi. Darkseid, Batman'in olmadığı bir Adalet Birliği'ni kolayca yenebilirken Batman'i her zaman en büyük tehdit olarak görmüştür. Hatta Justice League Dark Apocalypse filminde bile Batman'i kendi amaçları için kullanmıştı. Yani Darkseid sanıldığı gibi Superman'i en büyük tehdit olarak görmüyor. Onu nasıl tehdit olarak gördüğü şey Batman'dı. Dolayısıyla Batman sıradan bir insan olmasına rağmen zekası ve stratejileri sayesinde bu listeye girebilen tanrı katillerinden birisi olmayı hak ediyor. 9 numara Barlas Tunga. Türk çizgi roman sayılarında geçen bu karakterden sizlere daha önce de bahsetmiştim. Kendisi sahte tanrılara karşı savaşan bir karakterdi. Hatta torun oğlu olan Modi'nin kafasını kesip öldürmüştü. Evet, bizler çizgi romanlarda böyle kanlı şeyler görmeye çok alışık değiliz, ancak Barlas Tunga çizgi romanlarının devamında daha birçok şey yaşanacak. Henüz çok yeni ve taze bir seri olduğu için diğer tanrılara fırsat gelmedi ve her seferinde adamın elinden kaçmayı başarmışlardı. Barlas Tunga'nın yetenekleri ve silahları ise gerçekten çok üst düzeydi. Mesela kılıcı hem telepatik hem de telekinetik özelliklere sahipti. Bir nevi simbiyotik bir silah diyebilirsiniz. Yani kılıç kırılsa bile yeniden oluşuyor ve farklı silahlara dönüşebiliyordu. Gordy Godbutcher'ın kullandığı All Black Necro Sword gibi düşünün. Sağ ve sol kolunda bulunan bileklik sayesinde ise rakiplerine karşı enerji ışınları kullanabiliyordu. Barlas Tunga'nın ise bunun gibi daha birçok yeteneği var ve henüz her şeyin çok başında. Devam eden çizgi roman serisinde ise geri kalan işini de tamamlayacağını çizgi roman yapımcısı açıklamıştı. Bu arada yeni serileri takip etmek ve Türk yapımcılara destek olmak isteyenler için ise Instagram adresini açıklamalar kısmına ve yorumlara bırakıyorum. 8 numara Nick Fury. Toast is cut diagonally, I can't eat it. You didn't need that, did you? Biliyorsunuz ki Nick Fury çizgi romanlarda Marvel evrenindeki en güçlü tanrılardan birisi olan Uatu'yu öldürmüştü. Her ne kadar What If serisinde Uatu bir tanrı olmadığını söylese de çizgi romanlarda gerçekten de bir tanrı olarak geçiyordu. Bir Vulture'ın gücü çoklu evren seviyesindeydi ve Odin ya da Thor gibi karakterler bile Vulture'lar gibi çoklu evreni izleyemiyorlardı. Yani Vulture'lar ve Celestial'lar neredeyse eşit gibiler. Nick Fury'nin Vulture'u öldürdüğü olayda ise Nick Fury Vulture'u öldürdükten sonra onun gözlerini almıştı. Daha sonrasında ise Thor'la karşılaşmış ve ona Gordy Godbutcher'ın haklı olduğunu söylemişti. Sonuç olarak Thor, Vulture'ı öldüren Nick Fury yüzünden layık olma durumunu ve Mjolnir'i kaybetti. Çünkü Nick Fury, Vulture'ın gözleri sayesinde tüm evrenlerdeki geleceği ve geçmişi, tüm olasılıkları görebiliyordu. Nick Fury'yi bu başarısından dolayı listeye almak istedim, çünkü Vulture'ı öldürmek sıradan bir tanrı öldürmekle asla bir tutulamazdı. 7 numara Wonder Woman. My dear child is not the god killer. You are.
DC evrenindeki en güçlü karakterlerden birisi olan Wonder Woman'ın aslında bir tanrı katili olduğunu çok iyi biliyoruz. Hatta karakterin filminde bile buna göndermeler yapılmıştı. Zeus'un çocuğu olan Diana tıpkı abisi olan Kratos gibi tanrıları öldürme konusunda gerçekten başarılı. Bu arada Kratos konusunda sadece dalga geçiyorum. Genelde Zeus'un çocukları tanrı katili olduğundan espri yapmak istedim. Wonder Woman'ın öldürdüğü en güçlü tanrı ise elbette Ares olmuştu. Hatta Ares'i öldürdükten sonra babası Zeus Ares'in yerine geçip Wonder Woman'ın savaş tanrısı olmasını istemişti. Burada sadece sinematik evrenden bahsetmiyorum çünkü çizgi romanlarda da Wonder Woman Ares'i öldürmüştü. DC evrenindeki tanrılar zamanın ötesinden geliyorlardı ve bunlar eski tanrılardı. DC'de hem yeni hem de eski tanrı kavramı olduğu için belirtmek istedim. Wonder Woman'da Yunan tanrılarının gelecek halkası olduğu için kesinlikle bu listeye girmeyi fazlasıyla hak ediyor. Karakterin birçok durumda Superman'i durduracak güce ve kudrete sahip olduğunu da tekrardan hatırlatmak isterim. 6 numara Black Razor. DC evrenindeki en hızlı ve güçlü varlıklardan birisi olan Black Razor da Darkseid'in içinden geçmiş ve onu yerde acı içinde ölüme terk etmişti. Darkseid'i öldüren karakterlerin bu listede bolca yer alması çok normal çünkü Darkseid'in kendisi de bir tanrı katiliydi. Black Razor ölümün fiziksel tekabülü olarak da geçiyor. Apokalips'teki yeni ve eski tanrıların savaşında da yer alan bir karakterdi. Darkseid Apokalips'i fethetmeden önce ölümün fiziksel benliğini ele geçirdi. Zaten Darkseid'in öldürdüğü tanrıların gücünü alma olayı da aslında buradan geliyordu. Black Razor ise ölümün bir tezahürü olduğu için asla ölemez. Bir de karakter elinde bulunan tırpanlar sayesinde Anti-Monitor'e çok büyük bir hasar vermeyi de başarmıştı. Yani Black Razor da çok güçlü bir tanrı katili olarak bu listeye girmeye hak kazanıyor. 5 numara Victor Von Doom. Doktor Doom'un Marvel'daki yeri gerçekten çok önemli. Herhangi bir Marvel takipçisine Doktor Doom kim derseniz size vereceği cevap herkesin gücünü çalabilecek potansiyeli olan tek karakter derdi. Doktor Doom'un Marvel'da gücünü çalmadığı karakter kalmadı dersek yeridir. En son takip ettiğimde Dormammu'nun bile güçlerini çalmış ve onu öldürmüştü. Karanlık boyutun ve kendi multiverse'ünün tanrısı olan Dormammu'yu öldürmesi ise onu gerçekten çok yukarılara koymama neden oldu. Ancak Doktor Doom sadece bununla da kalmıyor. The Living Tribunal ve milyonlarca Celestials'ı katleden Beyonders'ı bile öldürecek seviyede güçlü bir bomba tasarlamıştı. Yani Doktor Doom'u daha da yukarı koymam gerekebilirdi çünkü karakterin başarıları gerçekten çok fazla. Evet, karakter genelde birilerini kandırıyor ve onları kullanarak tanrıları öldürüyor olabilir ama en nihayetinde kimsenin yenemeyeceği varlıkları ortadan kaldıracak potansiyele sahipti. Doktor Doom Phoenix Beşlisi'nden birisi olan Cyclops'u da öldürmüştü ki bu Phoenix Force dediğimiz şey evrenin yaratılış kıvılcımıydı. Yani Phoenix'i yok etmek demek zaten tüm tanrıların babasını öldürmek gibi bir şey oluyor. Bu durumda Victor Von Doom bu listenin olmazsa olmazıdır. 4 numara Kratos. This is for Modi! Kratos'un bu listeye girmesi zaten kaçınılmazdı çünkü ilk olarak Yunan Panteonu ve daha sonrasında İskandinav mitolojisinin içinden geçen bir karakterden bahsediyoruz. Kratos savaş tanrısını öldürdükten sonra yeni savaş tanrısı oldu ve bir yarı tanrı olarak zaten çok güçlü olan Kratos tüm Yunan tanrılarını teker teker kesip biçti. Daha sonrasında Thor'un çocuklarını, Baldur'u ve Heimdall'ı derken en sonunda Thor'u da yenerek gücünü gösterdi. Kratos'un dövüştüğü tanrılar hemen hemen onun seviyesindeydiler ancak Kratos her birisinden çok daha güçlüydü. İşte bu nedenle onun için tanrı öldürmek çok da zor bir şey sayılmaz. Ayrıca bu Ares'i öldürüp onun yerine savaş tanrısı olma olayı DC'de de işlenmişti. Mesela Wonder Woman da Ares'i öldürdü ve Zeus Ares'in yerine geçip yeni savaş tanrısı olmasını istemişti. Ancak Wonder Woman bunu kabul etmedi. Kratos'un birbirinden farklı özellikleri var ve buna özel bir video bile çekilebilir, yani en az 30 dakika sürerdi. Ama kısaca Kratos'un güçleri ölçülemez ve sonsuzdur. 3 numara Darkseid. DC evrenindeki en büyük tanrı katili Darkseid dersek fazla abartmış olmazdık. Darkseid başlangıçta Yuxas adında bir yarı tanrıydı ve babası Apokalips'in eski tanrılarından birisiydi. Zaten bu yarı tanrılara dikkat etmek gerekiyor çünkü sonradan tüm tanrıları öldürmeye kalkıyorlar. Şimdi DC'de birçok olay yaşandı, birçok farklı enkarnasyon gösterildi ve her birisinde karakterin orijinleri değişti. Ancak biz Prime Darkseid'i hesaba katarsak Darkseid tanrıları öldüren ve onların güçlerini çalan bir karakterdi. Dünyaya geldiğinde Zeus'u öldüren ve Zeus'un güçlerini çalan da kendisiydi. Snyder Cut filminde bunu başaramamış olsa da Darkseid'in sonradan güçlendiğini ve Zeus gibi tanrıların öldüğünü çok iyi biliyoruz. Belki de Snyderverse içerisinde bile Darkseid bütün tanrıları öldürmüş olabilir. DC'nin şu anki mevcut durumundaki Darkseid ise eskisinden çok daha fazlasını başardı. Gerçekleşmiş olan veya gelecekte yaşanan olaylara tanıklık eden bir grup tanrıyı, yani Quintessence öldürdü. Şimdi Darkseid eski tanrıları öldüren bir yeni tanrı olduğu için onu öldüren diğer karakterleri de listeye almıştım. Normalde olsaydı Darkseid'i öldüren tüm karakterleri Darkseid'in önüne koyardım. Ancak güncelde Darkseid basit Yunan tanrılarından çok daha büyük varlıkları öldürünce listede büyük sıralara koymam gerektiğini düşündüm. 2 numara Gorr the God Butcher.
Çizgi romanlarda Tanrı katili deyince herkesin aklına gelen ilk isim Gore the God Butcher olmuştur. Kendisi Tanrı kasabı isimli bir karakter olunca bu da çok normal bir düşünce. Gore'un olayını bilmeyenler varsa da hemen anlatalım. Simbiyotların tanrısı Null adındaki bir tanrının yarattığı Albrecht Necrosword isimli bir silah vardı. Bu silah daha ilk yaratıldığında bile Marvel evrenindeki en güçlü kozmik varlıklardan olan göksel varlıkları bile tekleyecek güce sahipti. Null bu silahı daha da geliştirdi ve eskisinden bile güçlü hale getirdi. Daha sonrasında Null bir tanrı ile savaşırken Gore'un gezegenine düştü ve Gore'un eline geçerek ona özel güçler kazandırdı. Gore the God Butcher ise tanrılardan nefret eden bir karakterdi. İlk olarak altın kıyafetli tanrıyı öldürdü ve devamında önüne gelen her tanrıyı öldürmeye başladı. Gore'un güç seviyesi de sonsuzdur ve bunun yanında God Boom sayesinde çoklu evren düzeyindeki tüm tanrıları öldürecekti. Gore'un diğerlerinin aksine daha çok tanrı öldürmesi ve eğer ki başarılı olsaydı çoklu evren düzeyindeki tüm tanrıları yok edecek olması sayesinde onu listenin 2. sırasına koydum. 1 numara Thor. Thor, Marvel evrenindeki en güçlü tanrılardan biri, aynı zamanda bir tanrı katilidir. Hatta bilmeyenleriniz varsa Thor'un gizli formu The One Above All'u bile öldürmüştü. Tabi şimdi şaka bir yana artık gerçeklere dönelim. Asgard tanrıların üzerinde olan gölgede oturanları teklemesinden tutun da Galactus ve tüm çoklu evreni temizleyen Black Winter'e kadar birçok varlığı yenmişti. Burada karakterin formları devreye girecek olursa her birisinin Thor olduğunu hatırlamak gerekiyor. Thor'un çizgi romanlardaki güçleri de tıpkı Kratos gibi sonsuz ve ölçülemez olarak listelendi. Thor'un gölgede oturanları yenmesi hakkında henüz düzgün bir açıklama yapılmamış olsa da onları yenmesi için sonsuz bir hıza çıkması gerekiyordu. Ayrıca gölgede oturanlar boyut farkı olan varlıklar olduğu için onların da Beyonder olduğu tahmin ediliyordu. Tabi Thor da bütün bu varlıkları tek başına kendi gücüyle öldürmedi tabii ki. Onun da power up aldığını çok iyi biliyoruz. Ama nihayetinde şu anda gösterilen en büyük başarı Thor'a ait. Bu arada Gore the God Butcher'ı öldüren karakter de Thor'du. Evet, onu da yardım alarak öldürdü ama burada ona karşı savaşan Thor'ların her birisi base Thor'du. Zaten listeye bakarsanız tüm karakterlerin ekstra güç almış formuyla zafer kazandığını anlamışsınızdır. Benim çizgi roman karakterleri arasında yapacağım en güçlü 10 tane katili listesi bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Daha fazla bu tarzda içerik için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.